Merhaba arkadaşlar. Eğer internette çok geziniyorsanız benzinden gaz elde etmek ile ilgili bir videoya muhakkak denk gelmişsinizdir. Ama kendiniz bunu yapmaya kalktığınızda belli bir süre sonra benzinden gaz çıkışı olmadığını görmüşsünüzdür. İnternette neden belirli bir süre sonra gaz çıkmadığı ile ilgili bir video kesinlikle bulamıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu bilgilere ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle benzinden gaz üretecek ve bunu kullanacak bir ocak üreteceğiz. Ve bu ocak arkadaşlar taşınabilir bir ocak olacak. Öncelikle büyük bir kavanoza ihtiyacınız var. Bu kavanozun üzerine matkapla delik açıyorum. Buraya piknik tüpünün kafasını yerleştireceğim ve yapıştıracağım. Bunu yapıştırmak için arkadaşlar epoksi reçine kullanacağım. Çünkü normal silikonla bunu yapıştırdığınız zaman ocak başı ısındığında bu silikon eriyor ve kesinlikle güvenilir olmuyor arkadaşlar. O yüzden iki tane sertleştirici ve epoksisi olan bir yapıştırıcı kullanıyorum. Bunu çok iyi bir şekilde karıştırmanız gerekiyor. Karıştırdıktan sonra direkt ocağınıza uygulayabilirsiniz. Bakın ben kavanoz kapağının hem alttan hem üstten yapıştıracağım. Ve bu gayet sağlam arkadaşlar. Yani sıcakta zarar görmüyor. Uzun süre yaktım, denedim ve kesinlikle zarar görmedi arkadaşlar. Kavanozumun yan tarafına bir delik daha deliyorum ve buraya bir tane alüminyum boru yerleştireceğim. Bu çıkan gaz, benzinden çıkan gaz burada kavanozumun en dibine gidecek. İki tane kavanoz kullanacağım. Bir tanesinin içinde su olacak, bir tanesinin içinde benzin olacak arkadaşlar. Benzin olması için benzini koyacağım. Bu küçük kavanoz olacak. Bu kavanozun üzerine de arkadaşlar iki tane delik deliyorum. Altılık hava hortumu arkadaşlar. Bir tanesi dibine kadar inecek. Bir tanesi ise arkadaşlar biraz daha yukarıda kalacak. Çünkü ikisi de aşağıda olursa hava verdiğimiz zaman gaz yerine benzin gider. O yüzden bir tanesi kısa, bir tanesi uzun olacak arkadaşlar. Uzun olandan hava girecek. Kısa olandan ise arkadaşlar gaz çıkacak. Bunu da yine güzel bir şekilde yapıştırıyorum. Hem alttan hem üstten yapıştırıyorum arkadaşlar. Küçük kavanozumdaki hava hortumunu da yapıştıracağım. Onu da yine aynı şekilde yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane ben bakır tel kullanacağım. Bakır teli ocağın alt noktasına kıvırıp üzerinden geçireceğim. Yani ben bu bakır telimin ısınmasını istiyorum. Bu bakır teli ısınarak benim küçük kavanozumu ısıtacak. Yani benzini ısıtacak arkadaşlar. Çünkü belli bir süre sonra benzinden gaz çıkmıyor. Bunun çıkmamasının nedeni benzinimizin çok soğuması arkadaşlar. Yani benzinimiz soğuduğu zaman benzinden gaz çıkışı olmuyor ve ocağımız sönüyor arkadaşlar. Taşınabilir olması için ben bir tane şarj edebilir pil kullanıyorum. Bu pilin artı ucunu direkt hava motoruma bağlıyorum. Eksi ucunu ise butondan geçireceğim arkadaşlar. Yani butona basmadan kesinlikle benim hava motorum çalışmayacak. Butona bastığımda hava motorum çalışacak. Bu arkadaşlar hava motoru miliamper seviyesinde güç çekiyor. O yüzden bu pil uzun süre çalıştırabiliyor. Ve ben taşınabilir bir ocak yapmak istediğim için bunu kullanıyorum. Yani bu bir nevi piknik tüpü gibi olacak. Butona bastığım zaman pompam çalışıyor. Butonu kapattığım zaman ise motorum duruyor arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğum bütün parçaları bir kontraplak üzerinde birleştiriyorum arkadaşlar. İki tane kavanozum var. Büyük olan kavanoza su, küçük olan kavanoza ise arkadaşlar benzin koyacağım. Aslında direkt kavanozun altına, büyük kavanozun altına benzin koyarak da çalıştırabilirdim. Ama bu daha çok güvensiz olacak. Çünkü benzin çok parlayıcı ve yanıcı bir sıvı. Direkt sıcaklığın benzine girmesini istemiyorum. O yüzden benzinden çıkan gaz suya girecek. Sudan çıkan gaz ise arkadaşlar bizim ocağımızda yanacak. Direkt benzin üzerinde yakarsam çok tehlikeli olabilirdi. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Küçük kavanoza benzin koyuyorum. Büyük kavanoza su koydum. Şimdi butona bastığım zaman benim hava motorumdan çıkan hava küçük kavanozdaki benzini fokurdatacak ve üzerinden çıkan gaz alüminyum boru üzerinden suyun içerisinde fokurdayacak arkadaşlar. Suyun içerisinden çıkan gaz ise piknik tüpü başında yanacak. Görmüş olduğunuz gibi ocağım güzel bir şekilde yanıyor. Fakat 3 voltluk bir pil kullandığım için alemin boyu biraz daha kısa kaldı. O yüzden
Şimdi 6 voltluk bir pil kullanacağım. Benim hava motorum normalde 12 voltluk bir hava motoru. 3 volt az geldi. Çok az hava çıkışı oldu. O yüzden 6 voltluk bir pille alev boyunu arttırmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha büyük bir ateş elde ettim. Bakın arkadaşlar, yarım saat kullandıktan sonra alev boyunun azaldığı gözle görülür bir şekilde belli. Çok aşırı şekilde azaldı. Ama bu benzin gazını ıslamadığımdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bizim normalde bakır telle ısıtma sistemi işe yaramadı. Çünkü bakır telin ısısı aşağıya kadar ulaşamadı arkadaşlar. Benzinim çok soğuk, aşırı soğuk. Benzin gazını ısıtmış olsam daha fazla gaz çıkışı olacak ve daha büyük alev boyutu olacak. Sadece elimle benzinin olduğu kavanozu tuttuğum zaman bile arkadaşlar alev boyutu yükseliyor. Yani sadece bir 10 derece olmuş olsa benzin çok daha güzel bir yanış olacak ama aşırı soğuk. Şu an elim de aşırı soğudu ve buz tuttu diyebilirim. Ama ben tuttukça alev boyutu yükseliyor arkadaşlar. Bunu daha sonraki videolarımızda başka bir ısıtma sistemi yaparak benzin gazının daha uzun süre yandığını ispatlamaya çalışacağım. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, yorum yapabilir ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz. Bu videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi seyirler.